Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok kolay, çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde lila ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok kolay, çok şık bir patik oldu hanımlar. Yapılışı da oldukça kolay. İlk defa patik yapacak hanımların da tercih edebileceği bir model oldu. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuk kısmı hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler yan haroşa sayılarını artırabilir. Küçük yapmak isteyenler de haroşa sayılarını azaltabilir. Zaten örerken sizlere bu bölümün mezura ile ölçülerini de vereceğim. Patiğimize hemen başlayalım. Patiğimize ön bölümden başlayacağız hanımlar. Lila rengi ipimiz ile 20 ilmek olarak 20 adet ilmeğimizi atacağız. Bu şekilde 20 ilmek atalım gelelim. 20 ilmek attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir tane düğüm atıyorum. Geri döndüm. Patiğimizde haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşaları elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki ilmeklerimizi haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada modelimize başlayacağız hanımlar. Buradaki desenlerimizi yapacağız. Şişimde 20 ilmeğim vardı. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 10 ilmek lila ile örüyorum. Sayalım, 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10. Buraya 10 ilmek lila ördük. Şimdi krem ipimi ekleyeceğim. Şöyle krem ipimi alıyorum. Kalan 10 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Bu şekilde ilk ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu lila ipime düğümlüyorum. Şöyle 2 tane düğüm attım. Kalan 10 ilmeğimizi krem ile örüyoruz hanımlar. Örerken şu ipimin ucunda gizleyerek götürüyorum. Ön yüzde modelin ilk sırasını kurduk hanımlar. Birinci sıramız böyleydi. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde lila ilmeklerimi de lila ile öreceğim. Renk geçişi yaparken ipimi arkada bırakıyorum. Şöyle kremin altından geçirerek çaprazlamasına lila ipimi aldım. Kalan 10 ilmeğimi renkli ipim ile örüyorum. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir sıra modeli kurmuş oluyoruz. Şimdi geri döndüm. Ön yüzde modelde ikinci sıramızı yapacağız hanımlar. Modelimiz sola doğru kayma yapacak. Bu defa 11 ilmek lila öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek daha ördüm. 11 tane lila ördüm. Burada 9 ilmek kaldı. Şöyle çaprazlamasına kremimi aldım. Aralarda delik görüntü oluşmasın diye. Kalan 9 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Böylece modelin ikinci sırasını yapmış olduk. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle öreceğiz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Lila rengi ilmeklerimi de lila ipim ile. Kremlerimi ördüm. Bakın kremi arkada bırakıyorum. Lila ipimi aldım. Kalan ilmeklerimi lila ipim ile örüyorum. Modelde ikinci sıramızı da bu şekilde yapmış olduk hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzde modelde 3. sıramız hanımlar. 3. sıramızda bu defa 12 ilmek lila öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek lila ördüm. Şöyle çaprazlamasına kremimi alıyorum. Kalan 8 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Modelimizin 3. sırası da bu şekildeydi. Arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi arka yüzde gördüğüm renklerle haroşa örüyorum. Kremlerimi krem ile ördüm. Arka yüzde kremi arkada bırakıp lila ipimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi de lila ipim ile haroşa olarak örüyorum hanımlar. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için bu aşamada ipi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Bu defa modelde renkler değişecek. Lila ilmekleri krem ile öreceğiz. Kremleri de lila ile. Bakın 3 diş haroşada bir modelin yönü değişiyor. Şu ilk diş haroşayı başlangıç için yapmıştık. Şurada bakın krem olan yerde 3 diş haroşam var. Lila olan yerde de 3 diş haroşam var. Her 3 diş haroşada bir renk değişikliği yaparak devam edeceğiz. Şöyle krem ipimi hafif arkada bol bir şekilde bırakarak yakınlaştırdım. Buradaki lila ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Şöyle. Bakın bu aşamada şöyle arada bir kremin altından girerek şöyle örüyorum ki krem ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye. Lila ipimi de şöyle kremin üzerinden yaklaşarak atlatarak yakınlaştırıyorum. Yine şu kremin altından bakın şöyle alttan girerek ilmeğimi ördüm. Böylece arkada ipler uzun uzadıya kalmıyor hanımlar. Hemen lila ipimi de yakınlaştırıyorum. Bakın lila ilmeklerimi 12 tane lila ilmeğim vardı. Bunları krem ile ördüm. Kalan 8 ilmeğimi de lila ipim ile öreceğim. Böyle. Şimdi modele geçtik. İkinci modelimizin ilk sırasını da bu şekilde yaptık. Her bir model 3 sıradan oluşuyor. Şimdi ikinci modelimizde sıra. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. Arka yüzde tekrar model kurulumu yapmıyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa olarak örüyoruz. Lila ilmeklerimi ördüm. Lila ipimi şöyle arkaya doğru alıyorum. Kremimi elime aldım. Kalan ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. İkinci modelimizin ilk sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Modelde ikinci sıramızı yapacağız hanımlar. İlk sırada ilk modelimizde model sola doğru kaymıştı. Şimdi sağa doğru kayacak. Yani krem ilmekler birer birer sağa doğru eksilecek. 12 tane krem vardı. Şimdi 11 tane krem öreceğim hanımlar. 11 ilmek krem. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane kremimi ördüm. Şöyle lila ipimi alıyorum. Kalan 9 ilmeğimi de lila ipim ile örüyorum. Modelimizin ikinci sırası da ön yüzde böyleydi. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde de ilmekleri gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Lilamı arkada bırakıp kremimi aldım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm ön yüzde. Bu ikinci modelimizin 3. ve sonuncu sırasını yapacağız. Bir önceki sırada 11 tane krem örmüştük. Şimdi model bir ilmek sağa kayacak. 10 ilmek krem öreceğiz. 10 tane kremimi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çaprazlamasına lila ipimi aldım. Kalan 10 ilmeğimi de lila ipim ile örüyorum hanımlar. Böyle. Modelde 3. sırayı da tamamladık. Ön yüzde, arka yüzde tekrar ilmeklerimi gördüğüm renklerle öreceğim. Lila ilmeklerimi lila ipim ile, krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Lilayı arkada bırakıp şöyle kremimi aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum.
Ön yüzde yine bakın modelde son sıramızda bu. Renk geçişi yapacağım için kremimi kendime doğru aldım ve sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Bu şekilde hanımlar bakın ilk iki modeli yaptık. Şimdi üçüncü modele geçeceğiz. Üçüncü model ilk modeliyle aynı şekilde yapılacak hanımlar. Yine üçüncü model ile ilk modeli aynı şekilde yapacağız hanımlar. Tekrardan şöyle lila ipimizle başlayacağız. Kafanız karışmasın diye bu modelin böyle ilk başında size göstereyim. Şöyle lila ipimi biraz bol bir şekilde şöyle yaklaştırdım. Burada krem ilmeklerimi lila ile öreceğim. Yani 10 ilmek lila. İlk modelin birinci sırası gibi düşünün. Şöyle lila ipin altından girerek de örüyorum ki arkada ip uzun uzadıya kalmasın. Kremimi de şöyle lilanın üstünden atlatıp yakınlaştırarak getiriyorum. Şöyle alttaki lilanın altından girerek ördüm. Bakın krem ilmeklerimi lila ipim ile ördüm. Lila ilmeklerimi de krem ile öreceğim. Yani kalan 10 ilmeğimi. Yine modelde ilk sıraya geldik hanımlar. Modelin biri sola doğru kayarken bir diğer model sağa doğru kayıyor. Böyle gidiyor. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde birer ilmek sola doğru kayacak. İlk modelde olduğu gibi. Burada 3 diş haroşa olunca bu defa da 4. modele geçeceğiz. 4. model ile 2. model ile aynı şekilde yapacağız. Krem ilmek ile lila yer değişecek. Model bu defa sağa doğru birer ilmek kayacak. Yani 1. model, 3. model bakın şurada göstereyim. Şu 1. model, 3. model, 5. model aynı şekilde yapılırken 2. model, 4. ve 6. modelde aynı şekilde yapılıyor. Bu şekilde hanımlar. Toplamda zaten bakın şu kremleri sayınca model sayısı çıkıyor. Şu ilk krem 1. model, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5, şu da 6. Şurada kremden 6 tane olana kadar yapacağız hanımlar. 6 model kuracağız. Şimdi patiğimizin bu bölümüne 6 model tamamlayalım. Gelelim ardından patiğimizin kenarlarına birlikte başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümüne 6 tane modelimi kurdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi patiğimizin kenar bölümünü yapacağız. İlmeklerimizi lila ipimizle öreceğim. Yine şöyle lila ipimi yakınlaştırdım. İlmeklerin tamamını lila ipim ile öreceğim. Hemen şöyle ikinci ilmeğimi de ördükten sonra krem ipimi keseceğim artık. Çünkü modelin devamında kremi kullanmayacağız. Lila ile devam edeceğiz. Şöyle krem ipimi kesiyorum. Patiğim sökülmesin diye de ipimin ucunu buraya düğümlüyorum. İlmeklerimi öreceğim. Bu şekilde. Krem ipimin ucunu da gizledim. Şu arka lilanın altından girerek tekrar şöyle örüyorum ki lila ipimiz arkada uzun uzun kalmasın diye. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını bu şekilde haroşa olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar buraya lila ile bir diş haroşamızı oluşturduk. Şuraya baktığımızda bakın kremlerin üzerinde bir diş haroşamız oluştu. Ben patiğimin şu kenarına şuraya toplamda 22 diş yani 22 sıra haroşa ördüm hanımlar. Şimdi ben buraya 22 sıra haroşamı öreceğim. Geleceğim sonra sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Sizler patiğinizin büyük ya da küçük olmasını buradaki sayıya göre, mezuradaki uzunluğa göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben hemen buraya toplam 22 diş haroşamı örüp geliyorum. Evet hanımlar, bu bölüme 22 diş 22 sıra haroşamı ördüm geldim. Hemen mezura ile ölçüyü vereceğim sizlere. Şöyle başlangıç yerini sıfırlayarak bakın. Ölçüyü veriyorum. Toplamda bu ölçümüz hanımlar 16 santim. 16 santim olarak bu bölümü yaptım. Sizler 36 numara yapacaksanız 15 santim olarak örebilirsiniz. Şu yandaki haroşa sayısını buna göre ayarlayacaksınız. 40 numara yapacaklar da 17 santim olarak burayı örebilirler. Yine haroşa sayısını ona göre ayarlayabilirsiniz. Ölçerek yapmanızda fayda var. Hemen buradaki ilmeklerimi artık keseceğim hanımlar. Patiğimizin bu kenarını
tamamlamış olduk. İlmeklerimi kesiyorum. İkişer ikişer toplayarak kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Biraz gevşek bir kesim yapalım. Patiğimizin topuk bölümünü yaparken kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat, kolay bir şekilde çıkarabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şuraya hemen 2 tane sıkı bir zincir attım. İpimizi kesiyorum. Şöyle. Patiğimizin bu bölümü bitti. Şimdi hanımlar şuradan diğer kenarımıza geçiş yapacağız bu bölümden. Şöyle baktığımızda bakın ön yüzdeyiz. Şu sol kenardan ilmekler çıkaracağız. Burada bakın kenar ilmek yerleri var. Hemen şurada bir tane lila, 3 krem, 3 lila buradan sayarak gideceğiz. Şu kenarımız 20 ilmekti. Burası da 20 ilmek olacak. 20. kenar ilmek yerine kadar sayıyorum. Bakın şurası 1. Şurada 3 tane krem var 4. 3 tane lila var 7. 3 tane krem var 10. 3 tane lila var 13. 3 tane krem var 16. Sayalım 17, 18, 19, 20. Bakın şurası 20. oluyor. 20. yere girdim. Buradan ilmekler çıkaracağım şimdi. Yine lila ipimle kenar ilmek yerlerine girerek diğer kenarımızı yapabilmek için ilmekler çıkarıyorum. Şu birinci ilmeğim, şu 2. Hemen ipimizin ucunu burada kendine düğümleyeceğim. Ön yüzden bu şekilde ilmekler çıkartıyoruz. Şu 3. ilmeğim. 4. ipi de gizleyerek götürüyorum atlatarak. Şu 5. 6, 7, 8, 9, 10. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve son kez şuraya da girerek bir ilmek çıkarttım. 20. 20 ilmek de buradan çıkarttık. Şimdi haroşalarımızı bu tarafa örmeye devam edeceğiz hanımlar. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırasıyla ilmeklerimi düz yani haroşa örüyorum. Böylece patiğimizin diğer kenarına geçişimizi yaptık. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle baktığımızda şu kenarda da hanımlar bakın bir diş haroşamız oluştu. Ben şu bölüme şuradan itibaren 22 diş haroşa örmüştüm. Buraya da yine aynı şekilde toplam 22 diş yani 22 sıra haroşamı öreceğim. Sizler de buraya kaç sıra haroşa yaptıysanız bu kenara da aynı sayıda yapmanız gerekiyor. Çünkü kenarlarımız eşit olmalı. Şimdi patiğimizin bu kenarını tamamlayıp geliyorum hanımlar. Ardından birlikte tabanımıza geçeceğiz. Evet hanımlar, bu kenara da toplamda 22 diş sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimi de keseceğim. Yine ön yüzdeyim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Yine gevşek bir kesim yapıyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de kestim. Patiğimizin bu bölümünü bitirdik. Şimdi tabanımızı öreceğiz hanımlar. Tabanımızı örmek için de şöyle bir tek uzun şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de tercih edebilir. Bu kesim yaptığım yerden itibaren bakın patiğimiz şöyle V şeklinde. Şöyle V şeklinde. Buradan başlayarak hanımlar şu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Şurada bir ilmeğim vardı. Sırasıyla buradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyorum. Bu şekilde. Burada 3, 6, 8 ilmek oldu. Bu şekilde ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Şöyle. Böyle hanımlar uca kadar çıkartacağız. Sonra döneceğiz şu diğer kenardan. Şu diğer uca kadar bakın. Önce buraya kadar. Şu modeli kısmın sivri tarafına kadar. Sonra da diğer kenarlardan böyle ilmekler çıkaracağız. Ta ki bu diğer uca kadar. Şöyle göstereyim. Şu uçtan şu uca kadar ilmekler çıkaracağız. Ben buradan şuraya toplamda 83 ilmek çıkarttım.
Bu aşamada sizler şu kenarlardaki haroşa sayısını, ben 22 sıra yapmıştım. Benden fazla yapmış olabilirsiniz ya da benden eksik. Yani ayak numarasına göre tabii ki de değişiklik gösterebilir. Benden fazla haroşa yaptıysanız ilmek sayınız 83 değil de 85 olur, 87 olur, artış gösterebilir. Benden az yaptıysanız yanlardaki haroşa sayısını, bu kenardan çıkaracağınız ilmek sayısı da benimkinden az olacaktır. İlmek sayısı buna göre değişiklik gösterir. Şimdi bu uçtan diğer uca ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar toplam 83 ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu aşamada kenardaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa yani düz olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Burundan başlayarak tabanımıza geçeceğiz. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için buruna 7 ilmek ayıracağım. Şişimde toplamda 83 ilmek vardı. 7 ilmek buruna ayırınca geriye 76 ilmeğim kalıyor. 76 ilmeği de iki yana paylaştırıyorum. Kenarlara 38 ilmek düşüyor. Tabanı böyle hesaplayacaksınız. Farzı misal sizin burada 83 değil de 88 ilmek, 87 ilmeğiniz var. 87 ilmek var. 7 ilmek buruna ayırınca hanımlar geriye 80 ilmek kalıyor. 80 ilmeği de iki yana paylaştırınca kenarlara 40'ar ilmek düşüyor. Taban ilmek sayısı böyle ayarlanıyor. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için ön yüzde şu ilk kenardan 38 adet ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 38 ilmek. Saydığımızda 6 ilmek oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun için 7 ilmek daha öreceğim hanımlar. 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda sol kenarda da 38 ilmeğim kaldı. Sayalım bakalım dilerseniz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 3 de burada 38. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. En son 7 ilmek örmüştüm. Şimdi geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. 7 ilmeğimi böyle öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. Bu burun kısmına 7 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Şuraya. Buruna 7 ilmek ile başladık. Burada 11 ilmek olana kadar şu orta bölümde her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Şimdi ipim yine karşıda, ilkini örmeden aldım. 7 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7. Bir ilmek de yandan alarak ördüm. Ortaya ekledik. 8 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de yandan alarak ördüm. 9 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de yandan alarak ortaya ekledim. 11 oldu. Artık 11 ilmek ile patiğimizin tabanına devam edeceğiz. Kesimler başlayacak. Bu aşamada tabanda 11 ilmek var. 10 ilmek öreceğim. 11. de kesimi yapacağım. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar 10 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndük.
Her seferinde ilmek saymaya gerek yok hanımlar. Bakın taban ile kenar arasında boşluk bir görüntü var. Tabanda ilmekleri saymadan gideceğiz. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu da kesimi yapacağım. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Sonuncu ilmeği örerken yanından da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Bakın taban ile kenar arasında şurada yine boşluk bir görüntü var. Aynı işlemi yapacağım. Tabanımda bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Sonra geri dönüyoruz. Patiğimizin tabanı 11 ilmekle bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu işleme, kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 11 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanına 11 ilmek olarak bu şekilde ördüm ve geldim. Şimdi patiğimizin bu arka bölümünü öreceğiz. Buradaki 11 ilmeğimiz ile. Yapacağımız işlem şu. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kestim. Burada 10 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın hemen şuralarda V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Böylece tekrar 11 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde patiğimizin hem arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken dönüyorum hanımlar. Ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki bakın ilk kenar ilmek yerine yine ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan da ilmeğimi çıkarttım. Yine 11 ilmeğimiz oldu. Tekrardan aynı işlemi yapacağım. Yine son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Geri döndüm. Yine ip karşıda burada. İlk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ve geri döndüm. Hemen şurada bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor hanımlar. Hem patiğimizin arkasını örüyoruz hem de arka bölüm kenarlara ekleniyor. Tekrar son 2 ilmeği kestim ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Bu şekilde. Hanımlar biz bu işleme bakın şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm, geldim. Artık ilmeklerimi keseceğim. Yine ikişer ikişer toplayarak kesme işlemini yapıyorum hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu aşamada kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle tığ yardımıyla dibine batarak burayı şöyle düzlüyorum. Patiğimizin kenarına tek sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Kenar bölümü daha sıkı, değerli toplu dursun diye. Hemen nasıl yaptığımı da göstereceğim. Yapacağımız işlem şu. İpimi tığıma doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batıp ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki 3 ilmeğimi topluyorum. İpimi tığıma doladım. İlmek çıkarttım hemen önden ve bu 3 ilmeği topluyorum. Kenar oyamızı hanımlar bu şekilde yapıyoruz. Bunu yaparken çok da sıkmayalım. Yoksa patik boğazı dar olur. Ayağımız zor girer. Kenar oyamız böyle yapılıyor. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini dolanacağız ta ki şu ilk başladığımız yere gelene kadar. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim.
Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı bu şekilde yaptım geldim. En son şuraya bir tane zincir çektim ve artık ipimi keseceğim. Şöyle. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Şu arka ilmek aralarına girerek ipimin ucunu gizliyorum. Hani ayağı giydikten sonra dışa çıkmasın bu ip. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle. Bakın hanımlar, patiğimizi tamamladık. Görüntü itibariyle patiğimiz şöyle. Haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim, birlikte ayağımızda da görelim. Çok güzel, çok şık, kolay bir patik oldu hanımlar. İlk defa patik yapacak hanımların bile rahatlıkla, zorlanmadan yapabileceği tarzda bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi tabanımız, topuk bölümü, kenarlarımız, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.